Merhaba arkadaşlar. Ben Adnan Bakkal, bir Mum 3 videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Şu an çekeceğim video operasyona yönelik. Operasyonumuzda bugünlük operasyonumuz bitti. Hemen hemen bitirmediğimiz bir operasyonumuz yok şükür. Şöyle istatistikleri göstereyim. Yani son 30 günde full bitirmişiz. Yani operasyon başarı derecemiz aylık bazda baktığımızda %100 arkadaşlar. Zaten şöyle göstereyim. Tabiri caizse bitmeyen bir operasyonumuz şimdilik yok. Ama bir kişilik yerimiz var. Buyurun gelin. Yani dubleks operasyonda oynayacak, heykel desteği iyi olan, toz sıkıntısı olmayan arkadaşlara ihtiyacımız var. Buyurun gelin arkadaşlar. Şimdi sadece bugüne yönelik değil, şöyle 3-4 günlük bir potpourri yapacağım arkadaşlar. Öncesinden bir not aldım. Yani aynı adaları tek tek, aynı tekrardan izlemeyeceğim. Şu mesela 4. günden Manticore ve siperleri alacağım. Sonra 3. günden çene hattı ve Minotaur'u alacağım. Örneğin 2. günden yani dünkü operasyondan Humplipi, Omurga, Anakart, Bum şehri bunları alacağım. Ve bugün de zaten şurada da görüyorsunuz neyimiz var. Üçlümüz var, dejavumuz var, kanatlımız var, korku var, ocak var, hile var, uyum var. Yani tabiri caizse en azından bütün DX üstlerini göreceğiz. Aynen. Sadece diğer üstlere baktığımızda ne eksik? Galiba şey eksik. Yeşil. Yeşil hat. Yeşil yol muydu? Evet. O eksik. Bir de kırmızı çizgi miydi? Evet. Bu ikisi eksik. Sorun değil ama DX'e yönelik hemen hemen bütün adalarımız mevcut. Onları izleyeceğiz. Şimdi 4. günde ne dedik? 1, 2, 3, 4. Siperler ve mantikor. Tamam bakalım. Manti. Önce siperlerden başlayalım. Evet, Tayfun arkadaşımız açılışını yapmış. Siperlerde arkadaşlar çoğu kişi sağdan girip jenleri alarak çekirdek yapıyor. Eğer yapabiliyorsanız tek o şekilde saldırın, yapamıyorsanız zaten her halükarda 2 kişi saldırıyor. Biz genelde nasıl olsa buraya 2 kişi giriyor düşüncesiyle hareket ediyoruz. Sağdan açılışımızı yaparak çekirdeğin ön tarafını temizliyoruz. Sonra ikinci kişi de gönül rahatlığıyla ne yapıyor? Patlatıyor. Bu kez biraz kolay gelmiş. Genelde şuralarda bol miktarda roketler olur. Ya da bum topları olur. Şurada da roket yerine şoklar olur. Fark etmez. Bazen kolay geliyor, bazen zor geliyor ama her halükarda 2 kişiyle bitiyor burası. Her halükarda dediğim gibi sağdan böyle bir açılış yapın. Tek bitiririm ben diyorsanız jenlere oynarsınız. Jenlerden karargah yaparsınız. Genelde lazerciler yapıyor bu işi. Gayet güzel. Yani çekirdeğin ön tarafı tertemiz oldu. Ey güzelim be. Harikasın Tayfun. Eline sağlık. Oy. Çok da gitti. Roket de gitti. Ne kaldı hiçbir şey. Giren arkadaş elini kolunu sallaya sallaya girecek. Evet, siperleri burayı son vuruş kim yapmış? Doğan arkadaşımız yapmış. İzleyelim.
Tellere dikkat arkadaşlar. Tellere kesinlikle dikkat. Tellerden geçerken sağlık paketi atmak şart. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Küt 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 gidiyor. Evet, siperler bu şekilde. Bu kadar. Şimdi sırada ne var? Manticore. Manti. Evet. Uğur arkadaşımız girmiş Manti'ye. Bir izleyelim. Evet, genelde şuradan enerji toplanır bir gemi topçuyla. Bu kez roket az gelmiş. Roket yerine bol miktarda kule koymuşlar. Evet, izleyelim Zokaları. Zokaları normal hızda izliyoruz arkadaşlar. Klasik. Zokalarla saldırmak ayrı bir zevk. İzlemek ayrı bir zevk. Çok güzelsin. Ah, şuradaki alev silahı şoklanmadı. Ama bitti. Eline koluna sağlık vur. Evet, Manticore da bu şekilde atladı gitti. Küt 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 gidiyor. Güzel. Şimdi bu 4. güne aitti. 3. günde ne var? Çene hattı ve Minotaur var. Evet, bakalım 3. günde. Çene hattı ve Minotaur. Minotaur. O Minotaur tek gitmiş anlaşılan. Bir bakalım helikopterle. Güzel. Hızlandırdığın zaman şu helikopterlerin sesi gidiyor. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Bak, çocukların sesi geliyor ama helikopterlerin sesi gelmiyor. Ortada roket gelmemiş. O da bizim şansımıza. Ama bazen bol miktarda roket geliyor. Sıkıntı yok. Yani sonuçta her halükarda bitiyor. Tek saldırıda bitmese 2 saldırıda bitiyor. Bu helikopterlerin gelmesi gerçekten çok iyi oldu. Birçok adada işleri kolaylaştırdı. Evet. Evet, Efe arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Minotaur adası. Küt 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 küt. Yanımsın. Şimdi ne var? Çene hattı. Evet. Geldik DX üstlerine. Çene hattı. Bakalım. Heh, ilk açılışı Yalçın arkadaşımız yapmış.
MKD'deler, harika ya. Silip süpürüyorlar. Harika bir açılış. Burada kıskaç işi bozuyor. Sabotaj kullandığı arkadaşımız ve çekirdeklere birer tane top attı. Evet, sabotaj kullandığınızda mutlaka bunu yapın. Kalkanın canı 1/3 azalıyor. 30 milyon canı varsa 20 milyona düşüyor. Bu taktiği asla unutmayın. Tabii bunu ilk saldırı için geçerli ya da çekirdeğin zarar görmemesi lazım. Ama sabotaj seçmek şartıyla. Şu an mesela ne yaptık? Çekirdeklere top attık, hasar verdik. Artık bundan sonra giren kişi gönül rahatlığıyla sabotaj yerine zırh seçebilir. Güzel. Eline koluna sağlık Yalçın. Yeni hattının açılışı yaptık. İkinci saldırıyı Süleyman arkadaşımız yapmış. İzleyelim. Oo. Metal lazer. Süleyman arkadaşımız lazerci ya. Harika. Çok hadsiz attı. Oy oy. Roketler fena. Kolay kolay ölmüyorlar ya. Aman, taretler patlamıyor. Sağlıkları gerçekten çok yüksek. Gördünüz mü? Bir jeneratörün sağlığı yanılmıyorsam 1 milyon. Yaklaşık 1 milyon canı var. Bir jenin canı. Manyak gibi ya. Vur vur gitmiyor. Çok güzel sen. Lazer gidiyor mu? Az kaldı. Evet. Çene hattı Süleyman'ın arkadaşımızdan sonra ben girmişim. Evet. Helikopter. Burada ya bir hata yaptık. Bum topunu almadık. Bum topunu alsaydık harika olurdu. Direkt çekirdeğe verdik işareti ama enerji de bitti. Bum topu tek tek indirdi bizi. Çok ateşleyiciler de aynı şekilde. Gereksiz yere en azından bir tane çekirdeği patlattık. Evet. Çene hattını yine son vuruşu ben yapıyorum. Helikopterle. Yani zokalarla, dedelerle
hiç uğraşmadan helikopterlerle hallediyoruz işi. Evet, burada bum topundan kurtulduk. Artık ondan sonrası rahat rahat hareket ettik. Bu kadar. Elimize kolumuza sağlık. Şimdi ikinci gün. Dünkü saldırılarımıza bakalım. Ne var? Bum şehri, anakart, omurga, Humplepi. Anakart. Güzel. Anakarta bir bakalım. İlk saldırıyı Emir arkadaşımız yapmış. Emir arkadaşımızın hesabıyla biz genelde mayın temizliği ve hack işi yapıyoruz. Ya da bitmek üzere olan adayı bitirmesi için kullanıyoruz. Tech time. Güzel. Evet. Önemli olan şuradaki roket ve şoktu. Ve mayınlar da temizleniyor. Harikasın. Güzel. Hem mayınlardan kurtulduk hem de önemli birkaç tane roket ve şoktan kurtulduk. Şimdi hangi ne üssüydü? Anakartta. Anakartta ikinci saldırı kim yapmış? Raşit arkadaşımız yapmış. İzleyelim. Şu simolar mahvediyor adam ya. Bak ya, arkada tek tek dedeler indirdi simoya. Güzel. Süper havandan kurtulduk. Şu arkadaki roketlere kafayı taktı arkadaşımız. Mantıklı. Ama canları yüksek olduğu için kolay kolay inmiyorlar. Bakalım ne seçmiş. Heh. Zırh seçmiş. Hop 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 hop, hadi hadi hadi. Çok güzel. Helal sana Raçim. Vay be. Sonunda indirdi oradaki roketleri. Tebrikler. Tebrikler. Evet. Raşit'ten sonra kim giriyor bakalım anakarta. Yalçın arkadaşımız girmiş ve bitirmiş. 3 saldırıda anakartı bitirmişiz. Güzel.
lazer sıkıntı ya. Hızlandırıcı sağlıkçı kullanmış. Hem iyileştiriyor hem hızlandırıyor. Mantıklı. Ellerine kollarına sağlık Yalçın. Anakart da bu şekilde patladı. Şimdi Bum şehri. Evet. Tayfun arkadaşımız. Tayfun arkadaşımız burayı tekledi arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz öyle sahipsiz umut ya da büyük operasyondan gelen adalar dışında neredeyse DX'de yani Duplex'te Zoka'lık ada yok. Evet, Zoka kullanmak çok önemli, ayrı mevzu. Eğer fark ettiyseniz DX'de kolay kolay artık Zoka yok. Ha, eskiden çok kullanılıyordu Zoka. Şu helikopter gelince Zoka'nın işlevi bitti gibi. Özellikle Deja Vu gibi adalarda ya da Üçlü gibi adalarda Zoka yerine helikopter kullanılmaya başlandı. Harika ya. Hakikaten. Evet, şoklardan kurtuldu artık. Gönül rahatlığıyla çekirdek yapabilir. Ve bitti. Bum şehri patladı gitti. Teşekkürler. Şimdi ne var? Omurga. Evet. Omurga üssü. İlk saldırıyı Süleyman arkadaşımız yapıyor. Lazerci bu arkadaş bunlar. Evet. Ah olan sağlıkçılar, ah olan sağlıkçılar. Kahraman ölmese bari. Kıskaç yüzünden. Tebrikler. Yani bizim timdeki arkadaşlar o harika ya. Canımsın. Şuradaki roket kaldı. Eline koluna sağlık Süleyman.
Vallahi yani zaman yetse neredeyse bitireceksin ha. Omurga, 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 omurga. Sonrasında ben girmişim. 2 gemi mekka, geri kalan 6 gemi karpuzcu yapmışım. Çünkü çok fazla canı olan 2 tane çekirdek kaldı. Karpuzcular harika. Gerçekten harika. Yani karpuzcular normal dedelerin 2 katı hasar veriyor. Ama karpuzcular bitmek üzere inşallah. Pazartesi günü laboratuvardaki döngüde karpuzcular gelir de biraz karpuzcuya eğitiriz, kullanırız. Gerçekten harikalar ya. Bak şimdi mesela arkadaki jen de gidecek. Dikkat edin. Şarapneller sayesinde de alan hasarı da veriyor. Canımsın. Çok fena vuruyorlar ya. Şunlara bak ya. Evet, sabotaj kullandık mecbur. Üstüne bir de karpuzcu kullandık. Yani anca indirdik son anda. Evet. Omurga üssümüzde bu şekilde. Sırada ne var? Humplepi. 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 Güzel. Humplepi'ye bir bakalım. Humplepi'yi ben mi yapmışım açılışı? Ben yapmamışımdır ya. Dur bakalım. Anakart omurga. Ha. Evet. Yücel arkadaşımız yapmış açılışı. Tamam. Komple büyüsü. Klasik. Sağlık heykeller de burada. İlk gelen kişi genellikle şu çekirdek arkasında, burada bir tane vardı ama genelde burada 4 tane şok atar olur. Yaylımla bunları indiriyoruz arkadaşlar. Gravürden sabotaj seçerek. İkinci kişi süpürerek, biterse bitiyor, bitmezse üçüncü kişi garanti bitiriyor. Bazen 2 kişiyle bitiyor, bazen 3 kişiyle bitiyor. Güzel. Eline sağlık. Güzel. Şimdi ikinci saldırıyı ben yaptım. Evet. Şoklar bir türlü inmedi ya. O kadar yaylım attım, top attım. Mahvettiler beni. Hah, şuna bak, bir tane kaldı. Gıcıklık yapar gibi.
Ondan sonrası klasik. Evet, kör noktayı bulduk. Köt. Hadi bakalım. Ama inmedi tabii. Çok fazla canı vardı ya. Komplepi kim bitirmiş? Arda arkadaşımız bitirmiş. Evet. Arda arkadaşımız en azından benim yapmadığımı yaptı. Buradaki cehennemleri aldı. Güzel. Burası da bitti. Bu şekilde. Canımsın. Evet, geldik bugüne. Hmm. Şimdi bugünkü ne var? Üçlü, dejavu, kanatlı, korku, ocak, hile ve uyum var. Şimdi üçlüden başlayalım arkadaşlar. Üçlü. Ha, tek saldırıda gitmiş. 4 gemi helikopter. 4 gemi dede. Canları fazla yoktu. Nerede bizim heykellerimiz? Burada. Yani gene çoktu canım. Ayrı mevzu da. Yani en azından tek atacak kadar canları az diyelim. Çok olsaydı zaten tek atılmazdı burası. Evet. Gayet güzel gelmiş. Sağ tarafa 4 tane helikopter çıkarttık. Tamam. Bizim helikopterleri gören herhangi bir taret yok. İşaretin süresinin bitmesini bekliyorum. İşaretin süresi bittiğinde ve dedeler çok öne çıktılar. Gereksiz yere mayına bastılar. Yani bir dedenin daha burada ne işi var? Yani sol tarafı helikopterler, sağ tarafı dedeler patlatıyor. Tabii dedeleri korumak amacıyla da ne kullandık? Bullet kullandık. Bulletin sataşmasını. Dedeler az kalmasına rağmen sonradan çıkarmamıza rağmen bakın dikkat edin. Hem sayısal olarak azlar hem de sonradan çıkartıyor. Ama buna rağmen dedeler helikopterden önce çekirdeği patlatıyorlar. Yani dedelerin yeri apayrı arkadaşlar. Gördünüz. Güzel bir istatistik. Evet, üçlü de böyleydi.
Küt gidiyor maşallah. Şimdi sırada ne var? Deja vu. Deja vu'ya bakalım. Evet. Deja vu üstüne de Tayfun arkadaşımız helikopter yapmış. Bunları MKDD ile girilirdi, sonra MKD'den sonra Zoka girilirdi. Hatta kendine güvenenler direkt Zoka ile arkaya geçerdi. Simoların yanından geçerken ya da ne bileyim mikrodalgaların yanından geçerken bayağı bir profesyonelce hareket ederlerdi. Şimdi helikopter var. Canları çok yüksek. Mecbur jenlere oynuyorsun. Yani jenleri aldıktan sonrası zaten direkt çekirdek yapıyorsun. Yani zaman yetti mi? Yetti valla. Bakalım şu heykellere. Çok güzel. Birinci çekirdek patladı. Canımsın. Ve deja üssü. Tek seferde gitti. Tebrikler. Şimdi sırada ne var? Kanatlı. Kanatlı biraz uğraştırıyor ama onu da artık çözümünü bulduk. Şu sol tarafı temizliyoruz arkadaşlar. Bir de ön tarafı temizliyoruz. Tamam. Hiç arka tarafla uğraşmıyoruz. Eski videoları seyrederseniz arka taraftaki jenleri alıyorlar. Şuradaki jenleri, öndeki jenleri alıyorlar. Soldaki jenleri alıyorlar. Ondan sonra çekirdek üzerine çekirdek. İki çekirdeği aynı anda patlatıyorlar. Evet, Emir arkadaşımız yine mayın temizliği artı birkaç tane roket temizliği yapıyor. Şuradaki şok atarı almayı çok isterdik ama simolar izin vermez. Hacking. En küçük açıkta indirdiler yani. Çünkü şuradaki roketi de almaya niyetimiz vardı. Eline koluna sağlık Emir. Mayınlar temizlendi. Sağ tarafın önü de açıldı. Güzel. Sırada kim var? Kanatlıya kim saldırdı?
Evet. Kanatlıya 2 kere Süleyman arkadaşımız, sonrasında ben saldırmışım. Böylelikle bitirmişiz. Evet, birinci saldırıyı izleyelim. Süleyman arkadaşımızın birinci saldırısı. Evet, bir gemi sağlıkçı var. Ellerle uğraşıyorsun. Ama burada sıkıntı buradaki kıskaçlar. Kıskaçlar gerçekten rahat bırakmadılar ya. Güzel, en azından hem kıskaçlardan kurtuldu hem bol bol enerji topladı. Harika bir temizlik yani. Hakikaten. Lazerciler çok işe yarıyor. Ey maşallah, ey maşallah. Eline koluna sağlık. Yani ne kaldı geriye? İşte ön tarafı temizlediğimiz zaman arkadaşlar, gördüğünüz gibi kanatla da bitti sayılır. Şimdi Süleyman arkadaşımızın ikinci saldırısı. Çekirdeklerin canı gerçekten çok yüksek. Yani burada çekirdeklere oynamak yerine jenlere oynadık. Artı çok ateşleyicisini oynadık. Evet. Bundan sonrası basit. Lazerlerin ışınları sayesinde buradaki jenlerden biri gitti. Belki bunlar da gider dedi ama bu sefer kıskaçlar izin vermedi. Harikasın. Ne kıskaçmış be. Eline koluna sağlık Süleyman. Kanatlıya son saldırıyı ben yapıyorum. Hadi hadi, bağlantı sorunu yaşatma şimdi. Sırası değil. Evet, MKD'de
kaleleri kendi haline bıraktım. İşaret falan atmadım. Belki şuradaki ateşleyiciyi indirirler diye ama indirmediler. Şuradaki bir tane meka şok ateşleyicisini uzun bir süre oyaladı. Gayet güzel. Evet, kanatlı üssü de bu şekilde bitti. Elimize kolumuza sağlık. Şimdi sırada ne var? Bir bakalım. Korku. İlk saldırıyı Mustafa arkadaşımız yapıyor. Yani korku üssümüz klasik. Zoka saldırısı. İyi, mayına basmadılar. Canımsın. Harika ya. Mustafa'nın taktiklerine bayılıyorum. Güzel. Şurada da alevleri şoklamayı unuttu. Ya da geç atmış oldu. Ah ah. Yaklaşık 4 milyon canı vardı arkadaşlar. Yani şaka değil. İner miydi? Alev silahlarını şoklasaydı belki inerdi. Yani Bullet Soka harika. Çavuş da çok güzel ama Bullet Soka da harika. İkinci saldırıyı Doğan arkadaşımız yapmış. Onu izleyelim. Ben olsam ne tercih ederdim? Çavuş tercih ederdim. Biraz şuradan enerji toplardım. Aha. Ay, ay, ay. Emülatör üzerinden oynadığımız için belli bir süre sonra emülatör şişiyor. Ve atıyor seni oyundan. Evet, Doğan'ı tekrar izleyelim. Yani ben olsam buradan dediğim gibi enerji toplar, çavuşu tercih ederim. Zaten bu bölge boş. Heykelini oraya yerleştiririz o kadarı. Maksimum 1, 2, 3, 4 şok. Hatta evet 4 şokla işi bitirirsin. Ama Bullet Zoka taktiği de güzel. Eline koluna sağlık Doğan. Taktikler güzel. Ben genelde çavuş kullanıyorum. Bullet Zoka kullanamıyorum. Evet. Korku üstüne kim saldırı yaptı? Korku. Evet, Furkan arkadaşımız. Zokacılar var gene bizde canım.
Sağ olsunlar. Mayına basma diyeceğim ama mecbur basacak. Gayet güzel. İşte en başta Mustafa arkadaşımız şu alevleri toplasaydı aynen bu şekilde patlayacak. Elimize kolumuza sağlık. Eline sağlık Furkan. Ve korku üstü de bu şekilde patladı. Neymiş? Ne taret varmış be. Şimdi sırada ne var? Ocak. İlk saldırıyı açılışı Tayfun arkadaşımız yapmış. MKD'lerle karpuzcu da var. Sol taraf güzel gidiyor. Sağ taraf biraz sıkıntı ama gene de güzel temizlendi sağ tarafta. Güzel, böcekler roketi yer. Ey maşallah. KDD ile tertemiz etti vallahi. Tebrikler. Ey ya, vallahi harikasın ya. Evet, jenler gitti. Bundan sonrası kolay. Bu kadar fazla lazer olmasa bitmişti burası. Çok fazla lazer var. Eline koluna sağlık. Tayfun, şimdi ocak üstüne kim saldırmış bir bakalım. Fuat arkadaşımız. Yani artık bundan sonrası direkt çekirdek meşale. İşte bu. Canımız. Eline sağlık Fuat. Güzel. Şimdi sırada ne var? Hile. Gözcülük yapalım. Orada niye gözcülük yapıyorum ki ben? Hile üstüne ilk saldırıyı kim yaptı ona bakacağız. Efe arkadaşımız yapmış açılışı.
bakar mısınız ya? Bullet hemen ölmek üzere neredeyse. Tebrikler Efe. Gayet güzel temizledin. Neredeyse jenleri de aldın. Kalmadı, 2 tane jen kaldı. Genelde şurada da olurdu 4 tane. Bu sefer gelmemiş. Mayınlar çok. Cehennem topları, roketler. Artık sonlara doğru enerji de bitiyor. Mükemmel bir açılış oldu. Şimdi ikinci saldırıyı kim yapıyor? Hile üstüne. Bakalım. Yalçın arkadaşımız. MK meşale lazer. Klasik cehennem üçlüsü. Eline koluna sağlık Yalçın. Şimdi son vuruş hile. Kim? Ben. Bakalım. Cehennemlerden kurtulalım yeter. Gerisi kolay. Ve bitti. Elimize, kolumuza sağlık. Son bir üssümüz kaldı. Uyum. Evet. İlk saldırıyı Uğur arkadaşımız yapıyor. Uyum üstü de bu şekilde gelmiş. Artık biz uyum üstünde de temizlik yaparak hallediyoruz. Uyum üstünde Uğur arkadaşımız ustalaştı. Açılışları ona bırakıyoruz. Ortadan bir dalıyor mübarek. Şu ortayı komple temizliyor. Ne seçmiş arkadaşımız? Of. Cana bakar mısınız arkadaşlar? 1505 sabotaj seçiyor ve birer tane top atıyor. Bunu sakın unutmayın. Eğer kalkanlara zarar gelmediyse sabotaj seçen herhangi birisi mutlaka kalkana birer tane top atsın. Kalkan canı bir anda 1/3 azalıyor. Yani o tekrar söylüyorum 30 milyon canı varsa bir anda 20 milyona düşüyor. Çok büyük avantaj. Kesinlikle çok büyük avantaj. Bunun canına bir bakar mısınız ya? 1545. Şaka gibi. Ben hatırlamıyorum ama bayağı bir canı vardı ya. Bilmem kaç milyon canı vardı yani. Yanılmıyorsam 24 milyon muydu? Öyle bir şeydi ya. O civarlarda.
Vallahi harika. Biraz uğraşsa, zaman yetse kesinlikle şu sol çekirdeği patlatırdı kalan dedeler. Şimdi uyum üstüne ikinci saldırıyı yine Uğur arkadaşımız yapıyor. Evet, gördüğünüz gibi ön taraf komple temizlendi. Şimdi ikinci bir temizlik. Üçüncü kişi de bitiriyor. Üçüncü kişiyi artık elini kolunu sallaya sallaya bitiriyor. Süper havanlardan kurtulduk mu yeter. Burada da şok ateşleyicisi var. Evet. Harikasın Uğur. İşi bilen adamlarla oynamak gerçekten zevkli arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Timimize sağ olsun, yani timdeki arkadaşlar sağ olsun. Herkes işini biliyor. Hangi adaya nasıl saldıracağını biliyor. Yani öğrendik uzun zamandan beri oynaya. Belli bir tecrübe edindik. Ama sadece tecrübe yetmiyor, cesaret de yetiyor. Yetenek de lazım, cesaret de lazım. Evet, ikinci saldırı da bu şekildeydi. Uyum üstünü üçüncü saldırıyı da kim yaptı? Ha, 4 saldırıda mı bitmiş? Üçüncü saldırıyı Tayfun arkadaşımız yapmış. Normal karşılıyorum çünkü çekirdeklerin canları aşırı yüksekti. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Artık şu çekirdek ne oldu? Zarar gördü mü? Gördü. Zarar gördükten sonra sabotaj seçmenize hiç gerek yok. Zırh seçin daha mantıklı. Çünkü ikinci kez sabotaj seçmek herhangi bir canı azaltmıyor. Bize bir avantaj sağlamıyor. Tabi burası için söylüyorum. Şu anki haliyle. Tabi onun dışında mesela taret temizleyeceksek elbette sabotaj gene işimize yarar. Ama artık şu andan itibaren biz 2 tane çekirdek var. Direkt çekirdek yapıyoruz. Zaten onları zarar gördüğü için zırh seçmek daha mantıklı. Ya da her iki çekirdeği de bitirmek istiyorum düşüncesiyle hareket edilirse adrenalin seçmek mantıklı. Evet. Fırtına adam Tayfun. Güzel bir taktik. Arkadaşımız burada süreden kaybetti. Yoksa bitmişti. Evet. Adrenalini seçseydi belki biterdi. Belki. Garanti vermeyeyim. Elimize kolumuza sağlık. Evet, uyum üstüne son saldırıyı da Raşit arkadaşımız yapıyor. Zaten bitti. Güt. Canımsın. Şimdi sıralamayı göstereyim. Biz genelde ne zaman başlatıyoruz? Saat 8'de başlatıyoruz. 8'de geldiği zaman puanlarımız
12. sıradan başladık bugün. 11 ya da 12'den başladık. Evet. Sonra diğer timlerin puanları geldikçe bakın bizim 43.200 puanımız yok. Ama 11. sıradan ne başladık? Bakın diğer timlerin puanları geldikçe bizim timin sırası da ister istemez 25'e kadar geriledi. Sorun değil. Yani sonuçta ilk 50'den aşağı düşmüyoruz arkadaşlar. Belli bir miktar 25'e kadar 30'a kadar geriliyoruz. Sonraki gün puan geldiğinde tekrardan 11. 12. sıraya yerleşiyoruz. Ama bir türlü ilk 10'a giremedik. Giremeyi bu şekilde gidersek giremeyiz de zaten. Çünkü günde 2 puan veriyor. 2 puanla 3 puanla bu iş olmaz. Artık üsttekilerin bizim üzerimizdekilerin hata yapmasını bekleyeceğiz. Onlar hata yaparsa belki sıralama değişir. Ama bu şekilde devam edersek en azından ilk 50'deyiz. Hatta ilk 20'deyiz bile gönül rahatlığıyla diyebiliriz. Elimize kolumuza sağlık diyelim. Timimiz bu arkadaşlar. Timimizde bir kişilik yer vardı. Hemen gelmiş arkadaş. Kim gelmiş? Medusa adlı arkadaş gelmiş. O da terk etmiş. Ha, ne oldu? Oha. Evet, bir kişi yerimiz var arkadaşlar. Buyurun gelin. Beklerim. Videomuz bu kadar. Etkinliğimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.